Merhaba değerli arkadaşlarım. Hepiniz bir videomuza da hoş geldiniz, sefa geldiniz. Arkadaşlar bugün öyle bir konu işleyeceğim ki aslında tabii Top 11'la bağımlı bir yönde bağımlı ama tabii ki bağımsız yönleri de var bu işleyeceğim konunun. Biliyorsunuz arkadaşlar biz daima yeni kanal açan arkadaşlarımıza, kardeşlerimize daima destek oluruz. Bunun dışında bana özellikle sosyal medyadan, e, Messenger'dan diyeyim, gene isim vereyim. Messenger'dan 2-3 arkadaşımızla yaptığım görüşmede abi bizler de kanal açmak istiyoruz. Sizler gibi yayın yapmak istiyoruz. Bir kitleye hitap etmek istiyoruz dediler. Ne yapmamız lazım? Ne yaparız? Senin ne önerin var? Senin bize tavsiyelerin ne olur dediler. Ben de o zaman dedim ki madem öyle yani bu şekilde hem onlara bir kılavuz niteliğinde olsun hem de yeni açmış kardeşlerimize de bir yol haritası, bir kılavuz olsun diye düşünerekten bugünkü videomu bu şekilde yapmak istedim. Ha diyeceksiniz ki abi neden oyun ekranından başladık? Arkadaşlar sonunda da 1-2 dakikanızı alacağım. Hem bu yeni formatı da hem ilk ay bitmişken kısa bir değerlendirmek için o yüzden de oyun ekranından açmak istedim videoyu arkadaşlar. Şimdi değerli kardeşlerim öncelikle sabır. Bakın birinci kural bu sabır. Eğer baştan bir şeye giriyorsanız hangi sektör olursa olsun aslında bu geçerli olan bir kuraldır. Sabır ve sebat etmek. Eskilerin tabiriyle sabır ve sebat etmek. Dolayısıyla arkadaşlar sabır göstermezseniz inişler de olacaktır, çıkışlar da olacaktır. Beklediğiniz şeyler olacak veya olmayacaktır. Ama sabırla devam ederseniz muhakkak bir şekilde bir şeye ulaşırsınız. Ha diyeceksiniz ki abi ne kadar? Ya en kötü ihtimalle ilk bir seneyi bir kere gözden çıkaracaksınız arkadaşlar. Yavaş yavaş 8 ay 9 ay sabırla içerikleri üreterek daha iyi nasıl üretebilirim? Bilgilerimden, birikimlerimden insanlara nasıl fayda sağlarım? Bunlarla ilgili devamlı bir arayış içinde olmak ve devamlı bir kendinizi geliştirmek zorundasınız. 2. İstikrar. Arkadaşlar istikrar da çok önemli. Sabırın bir devamı. Bakın şöyle söyleyeyim. Kendimden örnek vereyim. Ben bu maceraya spontane atıldım. İlk videoma baktığınız zaman Top 11'la alakalı ilk videoya baktığınız zaman ki ile son videolarıma baktığınız zamanki arasında farklar vardır. Tabii ki biz de zaman içinde görselleri daha çok kullanmaya başladık. Yapay zekayı kullanmaya başladık. Ufak tefek efektleri daha fazla kullanmaya başladık. Ama istikrarımızı bozmadık arkadaşlar. Yani dolayısıyla bilgi amaçlı ama görsel amaçlı birçok yapım yaptık. Birçok video yaptık. Birçok insana birçok yönde yardımcı olmaya çalıştık. Ama istikrarımızı bozmadık. Daima istikrarla videolarımızı yapmaya devam ettik. İstikrar çok önemli. Pardon, özür diliyorum. Bu sesi bir türlü düzeltemedim arkadaşlar ya. Yani dolayısıyla istikrar çok önemli. Pardon. 3. Arkadaşlar asla ve asla çizgiyi bozmayacaksınız. İstediğiniz kadar videolarınızı geliştirin, istediğiniz kadar teknolojiyi daha fazla kullanın ama üslubunuzu, tavrınızı, hareketinizi, tutumunuzu, yorumlara verdiğiniz cevabı her zaman aynı tutacaksınız arkadaşlar. Benim ilk videolarıma da bakın aynı üslupla devam ediyorum. Şimdi de aynı üslupla devam ediyorum. Dolayısıyla hiçbir zaman üslubunuzu, tarzınızı bozmayacaksınız. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi oradan bir oyuna gelelim.
Şimdi Top 11 zaten arkadaşlar herkesin malumudur ki çok fazla kitlesi olan bir oyun değil. En azından sosyal platformlar üzerinde değil. Dolayısıyla e, benim ve benim gibi arkadaşlarımın yani şu andaki abone sayılarımız e, bazı kardeşlerimize çok yüksek gelebiliyor. Ama değil aslında arkadaşlar. Daha oyun bazında söylüyorum. Oyun şey olarak söylüyorum. Ne kanalları var? Zaten en büyük handikapımızdan bir tanesi Türkçe olmamız. Ha, altyazılar, evet çeşitli altyazılar kullanıyoruz. Ama dolayısıyla şimdi yabancı bir insanın dolayısıyla kendi lisanı üzerinden direkt anlayabileceği bir videoyu izlemesi daha olasıdır. Dolayısıyla burada bir altyazı takip etmesi e, yani belki aradığı bilgi orada bulamazsa buradan ulaşmaya çalışabilir. Yani o yüzden zaten orada bir handikapımız var arkadaşlar. Dolayısıyla bunlar zaten diğer kanallara göre çok çok büyük aboneler değil arkadaşlar. Daha emekleme safhasında olan abonelerimiz. Yani sonuç itibariyle inşallah ailemiz büyür. Ha bakın pardon. Ya bu grip değil aslında da sesle alakalı bir problem henüz daha geçmedi arkadaşlar. Bu samimiyetle de bunu söyleyeyim. Dört arkadaşlar. Samimiyetinizi arkadaşlar, samimiyetinizi karşıdaki kitlenize aktarabilirseniz, karşıdaki kitlenizle paylaşabilirseniz, doğal olursanız, yani ben mesela real hayatta nasılsam sizin de karşınızda ekran yüzü olarak öyleyim. Yani real hayatta farklı, sizin karşınızda farklı değilim. Dolayısıyla ben bunu aktardığımı sizlere aktarabildiğimi düşünüyorum. Zaten öyle olmasaydı bugüne bu zamana kadar gelmezdik arkadaşlar. Çünkü izleyici gerçekten çok iyi bir takipçi. Mesela sizin unuttuğunuz fi tarihinde çok geçmiş o zamanda kullandığınız bir cümleyi belki aylar sonraki bir videonuzda size söylüyor. Diyor ki şu zamanda şu şeyi kullanmıştınız diyor. Şu sözü kullanmıştınız diyor. Ama şimdi böyle söylüyorsunuz diyor. Dolayısıyla çok yakın takip eden arkadaşlar da var. Evet bazıları izliyor, bakıyor, yorum yapıyor veya yapmıyor, geçiyor. Ama bazı kitle var ki çok dikkatli. Ha ben sadece bunu benim kanalım için söylemiyorum. Diğer kanallar için de aynı şey geçerlidir. Oradaki arkadaşlar için de onların kitlesi için de aynı şey. Zaten hepimizin kitlesi ortak bir çekirdekten oluşuyor. Birimizinki daha farklı, birimizin daha farklı olabilir. Bu normal. Ama genel olarak zaten kitlemiz beni takip eden, beni izleyen, dinleyen kardeşlerim diğerlerini de istiyor. Diğerlerini izleyen beni de istiyor. Yani bu zaten bir gerçek. Dolayısıyla arkadaşlar samimiyetinizi şey yapın. Bilgiler arkadaşlar 5. Muhakkak bilgi amaçlı videolar çekmeye çalışın. Ağırlıkla bilgi amaçlı olsun. Hatta bunun yanında görseller olur, sezon sonu tanıtı bilgileri olur, maç yayınları olur. Bunlar görsel temaşa şeylerdir. Ama mesela atıyorum bu kanalda bir maç yayını yayınlıyorum. Ya şimdi arkadaşlar şimdi ben evet bu görsel çok güzel, hoş geliyor. Ama izleyene ne kadar bir faydası var? İşte ben şu taktiği yapıyorum, şöyle yapıyorum. Ama canım benim elimde kadromla bu izleyen arkadaşım elinde kadro bir değil. Yani bende tutan onda tutmayabilir arkadaşlar. Yani sonuç itibariyle oradan bir fikir alınabilir. Doğru evet bir maç yayınından işte bak şöyle yapılıyor, şöyle yapıyor, şöyle yapıyor olabilir denebilir. Ha bir antrenman programı bir bilgidir. Mesela pek kimsenin yapmadığı bazı konulara girmeye çalışın. Bizim kanalımızda çok var bunlardan. Kimsenin pek yapmadığı, düşünmediği konuları kanalınızda uygulamaya çalışın. Bu da 6 olsun arkadaşlar. Dolayısıyla sabır, istikrar.
çizgiyi bozmamak, asla ve asla bozmamak, samimi olmanız, yani ekran karşısında farklı, gerçekte farklı olmadığınızı karşıya aktarabilmeniz çok önemli. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar, tabii ki daha iyi şeyler yapmaya çalışacaksınız. Bir sonraki videoda bir evvelkinden daha iyi şeyler yapmaya çalışacaksınız. Bakın, o zaman ne oluyor? Ya bir insanlarla bir etkileşime giriyorsunuz, bir şeye giriyorsunuz. Dolayısıyla yapmadığınız zaman bu sefer rahatsız oluyorsunuz. Ya ben bir video yapmam lazım. Benim insanlara, arkadaşlarıma, kardeşlerime, dostlarıma, onları o şekilde göreceksiniz. Yani onları bir para makinesi olarak görmeyin arkadaşlar, izleyenlere. İşte beni izliyorlar. Şu kadar izlenme alıyorum. Bana para sağlıyorlar. Abone oluyorlar. İşte benim kanalımın para açılmasını sağlıyorlar. Yani hoş değil, yanlış. Benim mantığıma göre yanlış. Çoğu YouTuber'a göre doğru olabilir. Benim mantığıma göre yanlış. Ben hep ne dedim? Ailemizin kanalı dedim. İlk videomdan da bu zamana kadar bir tanesine bakın bakalım. Hiçbir zaman aboneden bahsetmedim. Bana abone olun demedim. Aksine dedim ki abonelik bir gönül işidir. Beğenir, abone olur, izler. Beğenmez, canı sağ olsun, abone olmaz. Ama işte abone olun, bildirim açın. Hiçbir zaman bunu söylemedim. Bu da benim şahsi fikrim olarak bir köşede kalsın değerli kardeşlerim. Evet arkadaşlar, bunları yaparsanız zaman içinde de inşallah daha iyi yerlere yeni açacak kardeşlerim için de söylüyorum. Her zaman biz destek olmaya hazırız. Yeni açacak kardeşlerim için de güzel şeyler olacaktır diye düşünüyorum değerli kardeşlerim. Hep daha iyi yapmaya, daha iyi yapmaya. Evet, şimdi videomuzun sonuna gelirken de şu elit ligi yeni formasyonu bir değerlendirelim. Evet, şimdi biz bu sene tabii arkadaşlar bence güzel oldu. Güzel oldu. Dolayısıyla evet, bir evvelki videolarımda bahsetmiş olduğum gibi maç fazlalıkları oldu. Kondisyon sıkıntıları yaşanabilir dedik. Bazı günler 3 maç üzerinde oynamak gerekebilir dedik. Ama sonuç itibariyle bence kötü olmadı değerli kardeşlerim. İyi oldu diye düşünüyorum. Şimdi o konuya fazla girmiyorum çünkü bundan sonra inşallah eğer bir araya farklı bir konu girmezse bir sezonun gene bir değerlendirmesini önümüzdeki yani geçmiş sezonun değerlendirmesini yapmak istiyorum zaten sizinle. Dolayısıyla o sohbetimizde daha çok buna yer veririz. Ama genel olarak iyi olduğunu söyleyebilirim. Mesela en önemli şey değerli arkadaşlarım, ne oldu? Bir üst ligden, yani eski adıyla Şampiyonlar Ligi'nden bir alt lige üçüncü olan takım gelmiyor. Dolayısıyla bu güzel oldu. Yani aşağıdaki takımlara da haksızlıktı bu. Orada üçüncü oluyordu. Kuvvetli geliyordu. Aşağıdaki takımlar bir çaba sarf ediyor, bir yere geliyorlardı falan. Bence bu normal real futbolda da güzel oldu arkadaşlar. Real futbolda da iyi oldu. Güncel futbolda. Bu oyun bazında da bence iyi oldu diye düşünüyorum. Şuradaki kardeşimle de bir hemen gözünüze çarpmıştır zaten. Pardon, özür diliyorum. Güzel bir kendisini ben tebrik ediyorum aynı zamanda. Kanalıma yorum da yapmış. Tebrik ediyorum. Güzel hazırlanmış. Bunların hikayesini inşallah bir sonraki bir sezon videomuzda sizlerle paylaşmak istiyorum değerli kardeşlerim. Arkadaşlar, hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bir sonraki videomuzda inşallah görüşmek üzere diyorum. Bu arada merak edenler de var. Mr. Albert'ten henüz daha bir yanıt maalesef ki alamadık. Bununla ilgili zaten derleyeceğim. Topluluk notu. Bakın, notlar da yapabilirsiniz değerli kardeşlerim. Etkileşimimizi artırır. Bazı özellikle ben sık sık yapmaya çalışıyorum. Maçlarla güncel
spor olaylarıyla ilgili anketler yapabilirsiniz. Bu da aslında yeni açacak kardeşlerimize bir dipnot olsun, bir şey olsun diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kapak fotoğraflarınızı yapmayı ihmal etmeyin. Özellikle daha iyi, daha iyi, daha iyi. Ya bu ve bunun gibi vesaire olaylar sizi daha iyi yerlere götüreceğini düşünüyorum. Hepinizin yolu açık olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Saygılar ve sevgiler.